Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah şu gökyüzünde puslu havanın ardından güneşin gözüktüğü gibi, aydınlığın gözüktüğü gibi karanlıklardan, zulümattan aydınlığa, feraha çıkmayı Rabbimden hepimiz adına niyaz ediyorum. Sevmek, sevilmek, sevdiğimizi ve sevildiğimizi hissetmek ve hissettirmek. İnsan çok farklı bir varlıktır. Allah'ın bütün gizemlerini içinde bulunduran, taşıyan varlıktır. Herkes kendi kıymetini, kendi değerini, kendi iç sevgisini bir tadabilse, bir bilebilse, İnanın hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacak. Severken yoran, sevilirken yoran ve yormadan, yorulmadan bir şey olmaz diyerek kendi kendini buna ikna eden, severken bile yormadan sevdirmeyen bir toplum olduk. Bir makale yazıyorsunuz, o işler o kadar kolay değil. Okuldan mezun olacaksınız. O işler o kadar kolay değil. Bir işi elinize atıyorsunuz yapmak için. Hop bir dakika, o işler o kadar kolay değil. Hafız olacağım diyorsun. Hop o iş o kadar kolay değil. Araba kullanmaya, o iş o kadar. Ya her şeye kolay değil, kolay değil, kolay değil. Ya sevgiyi bile yormadan yapamıyoruz. Yormadan sev be kardeşim. Ne olur ya. Karşıdaki insanı sevdiğin zaman ona niye eziyet edersin, eziyet ettirirsin? Sevilmediğin yerde neden bu kadar durmak istersin? Niye bu kadar ısrar edersin? Derdin ne? Sevmiyorsan, sevilmiyorsan, sen seni sevenin yanında olmaya gayret et. Efendim bilmem kaç yıllık evliyiz. Olabilir, bitmiş. Siz bitmişe oynuyorsunuz. Beni bırakırsan sana şunu yaparım. Tehdit yoluyla bir sevgiyi yeniden kaim edemezsiniz. Olaylar buraya gelmeden bu işi halletmeliydiniz. Olayları buraya getirdikten sonra işleri toparlamaya kalkmak hiçbir psikoloğun haddine değildir. Hiçbir aile büyüğü de bunu çözemez. Sen hakaretini et, sevimli olmayan sözleri söyle, ondan sonra affedersin. Affedersin, bir daha yaparsın. Olmaz ki. Bu konular nereden geliyor derseniz, konuştuğum insanlardan, danışanlarımın hallerinden ve hayatın içinde karşılaştığım bir takım olaylarla benim gönül dünyamda var oluyor ve sözlerimle size hitap oluyor. Aziz dostlar, Allah rızası için yormadan sevmeyi öğrenelim. Yormadan sevmeyi öğrenirseniz, yorulmadan da sevilirsiniz. Siz ticareti, siz ziyareti, siz siyaseti zor kılarsanız hiç kimse buna talip olmaz. Hapse girmeden devlet yönetimine gelinmezi resmen yaşatıyorlar devletler, Türkiye dahil olmak üzere. Son 100 yıllık tarihine bakın. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün devlet başkanlarının hepsi bir dönem, Türkiye'deki başbakanlardan bahsediyorum, bir dönem idamla yargılanma, canından olma ve bir dönem hapishanede kalmadan halkın, mazlumun yanında olma serüvenini yaşamadan maalesef devlet başkanlığına talip olamıyor. Çünkü mazlumun yanında oluyor insanlar. Çünkü kendileri de zulme uğramışlar ya. Zulme uğranınca kendileri de zulme uğradığı için kendinden birisini seçmeye talip oluyorlar. Bu mudur sevgi? Bu mudur yaşam? Bu mudur hayat?
Niye bu kadar zoruz ya? Niye bu kadar zor? Eğitim zor, ticaret zor, siyaset zor, hayat zor, geçim zor. Neden bu kadar zor? Niye hep zor? Niye hep zoruz Allah aşkına? Bu soruyu sorduk mu kendi kendimize? Neden? Her şeyi niye bu kadar zorlaştırıyoruz? Bizim dinimizin öncüsü Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam yessiru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la tuneffiru, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Söz yapıyorlar zor, nişan yapıyorlar zor, düğün yapıyorlar zor. Bana kavgasız, esaretsiz, tıkanıklık olmadan evlilik yoluna giden kaç tane evlilik namzeti, evlilik adayı gösterebilirsiniz? Allah aşkına soruyorum. Biz bu celselerde bu insanlarla beraber olduğumuz için bir sürü şey duyuyoruz. Birisinin nikahını kıydım 10 altına, 10 bileziğe. Aradan 5 sene geçtikten sonra o kişinin abisinin nikahını kıyarken ona gayri ihtiyari 15 altın demişim. Kıyamet koptu. Sen nasıl önceki düğünde bize verdiğinden daha fazlasını abimin hanımına vaat edersin ve bunu onaylatırsın? Ya sen varken imkanlarınız dardı. Şimdi imkanlarınız genişledi. Ne olur 5 tane daha fazla versen. Sen de kıymetli eşine şimdi gelin olan kişiye verilen hediyenin farkını ver. Sen canını sıkma. Hocamızın gönlünden öyle geçmiş. Mehir olarak 5 tane de ben sana, hatta 6 tane veriyorum hanım de. Ne olur ya? Hoca ile kavga etmeye kalkıyorlar ya. Sen nasıl bunu bilmezsin? Ben senin abinin 50 yaşında evlendiğinde ne kadar altın takacağını, aman kardeşliğine söylediğim neydi? Ona dikkat edeyim, 5 fazla verdirmeyeyim, ortalık karışır diye. Bunu mu düşüneceğim ben? Bunları düşünüyoruz. Maalesef. Çok zengin doğulu bir ailenin oğluna kız istiyorlar. Yine duasını biz yaptık. Dedim ki kız tarafının böyle bir adeti varmış. Boyuna dolama altın. Yok alamayız da şöyle de böyle, bir ağladılar. Neredeyse ben alıp takacaktım düğün hediyesi. Nikah bitti. Demezler biz doğuda şu kadar benzin istasyonumuz var, bu kadar büyük bir aileyiz. Neymiş? Diğer kardeşlere takılmamış, ona da takılsa ortada karışırmış. Vay. Peki niye paramız yok diye ağlıyordun halacığım? Üzüldüm. Bu ne biliyor musunuz? Varlıkta yokluğu yaşamak. Bu ne biliyor musunuz? Gelişememek. Hakkaniyet gösterelim derken kendi kasanızı, kendi kesenizi daraltmanız demek. O kızı adetleriyle alacaksınız. Örfünüzle değil. Onların adetleriyle alacaksın. Madem senin için bu adetler çok kıymetli, git kendi memleketinden al. Bunların memleketinden alma kardeşim. Avrupa'dan kız alırken orada mehir yok deyip oradan kızı alırken mehir ödememeyi biliyorsun. Ama memleketinden alırken mehir öderken kıyameti koparıyorsun. Yapma. Yapmayalım. Bunlar bize kazanç gibi gözüken aslında kaybettiren şeyler. Gördünüz mü? En mutlu olunan anda bile mutsuz tabloları nasıl yaşatıyoruz? Kendimize ve bizi seyreden herkese. Bildiğiniz doğruları yanlış olarak bize zerk ediyorsunuz. Bize angaje ediyorsunuz. Bize depoluyorsunuz. Bize, Türkçe kelime kullanmak istiyorum, bize sirayet ettiriyorsunuz. Bizim içimize kadar sokuyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Yapmayın. Severken de yormadan sevin. Sevilirken de yormadan sevdirin kendinizi. Onlar da yorulmasınlar, siz de yorulmayın. Yorarsanız yorarlar. Onun için hayatı yormadan güzelliklerle kucaklamaya çalışın. Hocam sana çok kolay. Vallahi o zorlukların tamam bizde de var. Ama ondan sonra sabrın sonunda selamet olduğunu bildiğimiz için, sabrettiğimiz, beklediğimiz için Allah Teala mükafatını veriyor. Bekleyenlere, sabredenlere mükafat var. Bu aydınlık gelecekte sizleri bekliyor. Hem de yakın gelecekte. Onun için
sevgi ve dua ile karşılamaya çalışalım herkesi ve her şeyi. Araba sohbetlerimizle sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyuyoruz. İngilizce altyazılarla arkadaşlarım hazırlıyorlar. Dolayısıyla dünyadaki bütün dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hayrı ne kadar çok paylaşırsak şerre o kadar çok galip olmuş oluruz. Hayrın ve şerrin, her şeyin sahibi, herkesin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.